Dar alanımızda koltuğumuza da kurulduğumuza göre herkese merhaba. Şimdi bu videoda neleri tamamladık? Önümüzdeki günlerde neleri yapmayı hedefliyoruz? Onları bir gözden geçirelim. Çok zorlu bir şase restorasyonunu tamamladık. Bütün frenlerimizi, alt takımlarımızı elden geçirdik. Güzel gidişe hazır. En son yaptığımız test sürüşünde de herhangi bir arıza lambası vesaire yanmadı. Bu da güzel haber. Şimdi son videodan sonra sizlerle paylaşmadığım arka lastiğimiz vardı biliyorsunuz. Onu sökmüştük. Frenlerin havasını aldık. Lastikleri taktık. Orada sadece fren hortumlarımız bize biraz uzun geldi. Onunla ilgili bir çözüm üreteceğiz ileride. Sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Diferansiyel bakımlarını ileride yapacağız. Daha bakım aşamasına tam geçemedik. Sonuçta yükseltme işimiz tamam, mekaniğimiz tamam, frenlerimiz tamam. Önümüzde umuyorum ki keyifli bir süreç var. Kaput ve çamurlukları boyatmak için 10 gün sonrasına randevu aldık. Randevuya kadar şnorkeli takmamız lazım. Çünkü şnorkelin girişinde kaputun kenarından ufak bir kesik atacağız. Onu boyadan önce tamamlamamız lazım. Boyayı burada biz de yapabilirdik. Ama bir arkadaşım vesilesiyle uygun bir boyacı buldum. Ki benim burada boya yapabilmem için arabayı dışarı bırakmam ve burayı komple poşetlemem lazım. Havalandırması vesaire çok meşakkatli olacak ki boyadan da nefret ettim. Bana zaman kazandıracak eğer yaptırabilirsek. Şnorkel ve kaputu hallettikten sonra tamamıyla elektrik tesisatına gireceğiz. Elektrik tesisatında araçta yapacağımız herhangi bir restorasyon ya da ihtiyaç yok teknik olarak kendi altyapısında. Ama biz ne yapacağız? Birçok elektrik aksamı gelecek. Aydınlatmalardan tutun da vinci, ileride bağlamayı planladığımız harici batarya, belki güneş paneli vesaire gibi. Onları şimdi yapmayacağız. Uzun vadeli planlar için konuşuyorum. Müzik tesisatını komple değiştireceğiz. Hoparlörleri değiştireceğiz. Amfi bağlayacağız. Zaten subwoofer kabinimiz hazırdı. Onu bağlayacağız. Onu yerleştireceğiz. Koltuk ısıtmalarını takacağız. İç aydınlatmaları elden geçireceğiz. Eğim ölçerlerimizi bağlayacağız. Butonlarımız, switchlerimiz gelecek. Kaya aydınlatmalarımız gelecek. Velhasıl kelam bir sürü elektrik işimiz var. Elektrik işini nispeten seviyorum. Zımpara ve boyadan çok daha keyiflidir. Elektrik işini de bitirdikten sonra bu sefer ana konuya geleceğiz. Aldığımız parçaların ufak montajına geçeceğiz. Nelerimiz var? Ön arka çelik tamponlarımız var, vincimiz var, yan basamaklarımız var, jant ve lastiklerimiz var, etiketler var. Cam vizörleri, cam filmleri, şnorkel zaten bahsetmiştik. Tavana roof rack takacağız. Yan camları alüminyum panellerle kapatacağız. O panellerin üzerine ekipmanlar gelecek. Arka çekmecemizde yarım kalan işlerimiz var. Onları tamamlayacağız. İçeride kılıfları takacağız. İç döşemeleri temizleyeceğiz, yenileyeceğiz vesaire. Bir sürü işimiz var. Aracı çevirdiğim sırada diğer tarafa gelen kapıları çıkardım. Onlar burada. Şimdi kapı menteşeleri alüminyum olduğu için bunlar da kronik problem. Bunlar küfleniyor, kabarıyor. Dolayısıyla o küflenme menteşelerin kapıya oturan yuvalarına da ufak tefek zararlar vermiş. Oraları temizleyeceğiz. Menteşeler çok önemli değil ama menteşeleri de gene ileride olur da kısa kapılar takacak olursak onlarda kullanırız diye tekrar boyayacağız. Ya da bu kapılarda kullanabilirim. Bilmiyorum. Ama her halükarda yedek bir takım menteşe seti alacağız. Onun dışında az daha unutuyordum. Bagaj kapağında yapacağımız büyük restorasyonlar olacak. Oraya yeni bir menteşe seti ve lastik taşıyıcısı almıştık zaten. Onu takacağız. Onu taktıktan sonra kendimiz profillerden bir tane bisiklet taşıyıcı yapacağız. Araca özel olacak. Herhangi bir bisikleti sağlam koşullarda, offroad koşullarında dayanabilecek şekilde güzel portatif bir şey planlıyorum. Ona ileriki en son safhada belki geleceğiz. Tabii bunları anlatırken aklımda muhtemelen bir sürü unuttuğum şey var. İlerleyen videolarda zaten göreceğiz hep beraber. Tabii bütün bunları yaparken bir su tankı çözümü düşünüyorum. Yeni egzozu taktıktan sonra şasenin altında ne kadar boşluğumuz kalacak bilmiyorum. Ama aşağı yukarı 20-30 litrelik bir tank yaptırabilirsem paslanmazdan o beni en azından 2-3 günlük kamplarda idare edecektir. Çok portatif bidonlara falan girmek istemiyorum. Çadırımız olacak arabanın üstünde. Yan tarafta tentemiz olacak. Bunların hepsi zaten depoda duruyor. Sadece montajı bekliyor. Ama şöyle bir sıkıntımız da var tabii ki. Ondan da bahsetmek lazım. Şu anda araç küçük
küçük lastiklerle garajın içinde neredeyse 0'a 0. Yeni lastikleri takmadan önce bu lastiklerle beraber garaj içindeki bütün çalışmaları bitirmemiz lazım. Süreç mutlaka bir takım değişiklikleri getirecektir. Onlara da ileride karar vereceğiz. Bakacağız artık. Şimdi öncelikle bugün sürücü tarafının kapılarını da sökelim. Çünkü o kapılardan bir tanesinin menteşesi çıkmıyor. Muhtemelen gene pastan yapışmış. Vidalarından söküp alacağız. Kapıları ambalajlayacağız. Kaputu ambalajlayacağız. Bir arkadaşımın deposuna kaldıracağız. Bütün bu aşamaları tamamlayana kadar orada bekleyecekler. Ben de alandan kazanmış olacağım. Çok şükür ki bu noktaya kadar iyi geldik. O zaman vakit nakittir diyerek kapıları sökelim. Ambalajlamasını yetiştirebiliyorsak bugüne yetiştirelim. En azından önümüzdeki hafta içi transfere hazır olsunlar. Sonraki aşamada elektrik ve iç tesisatta rahatça çalışalım. Durmak yok. Evet, konuştuğumuz gibi kapılardan başlayacağız. 2 taneyi sökmüştük. Ben onları bir arada kapladım. Kaldırmaya hazır. Şimdi bu kapının menteşesi sökülmüyor. Herhangi paslanma sebebiyle, herhangi bir sebeple değil tabii ki. Onun için menteşelerden alacağız direkt. Şuradan görmesi daha kolay olacaktır. Şimdi problem şu, bu menteşe alüminyum, bu ise saç. Yeni kasalarda JL serisinde bu da alüminyum. Dolayısıyla korozyon genişliyor. Neyse ki eski kasalarda saç olduğu için alüminyumun da tuza karşı direnci çok fazla olmadığı için şimdi göreceğiniz buradan patır patır düşen tozları. Şuraya bakar mısın? Onun için bu menteşeleri de yenileyeceğiz. Şimdi kapıyı dikkatlice alalım. Vurmadan, çizmeden. Süper. Bakalım menteşelerin hangisi problemliymiş diyeceğim. Üstteki sağlammış. Evet, çıkmayan aşağıdaki. Evet. Bu şekilde sökülmeyecek. Bunu menteşeleri söküp öyle bakacağız. Zaten bunlar set olarak değişecek. Buna sonra bakarız. Bugün kapıları ambalajlayalım. Şimdi kapıların alt kısımlarına kalorifer borularına geçirilen izolasyon süngerlerinden takacağım ki yere koyarken yaralamayalım. Son olarak
Tamam, şimdi ön kapıyı menteşe vidalarını gevşettik ama zaten kapı çıkıyor. Onun için çok zorlamaya gerek yok. Menteşeleri dışarıda sökeriz. Kabloları sökmedik. Mikrofon kapıya takıldı. Tamamdır.